Merhaba, bu videonun konusu Endüstri 5.0. Şimdi Endüstri 5.0'ı konuşmak için aslında erken mi? Değil. Neden? Çünkü Sebit 2017'de ortaya atıldı. Peki Almanya daha 2025'te ben oturtturacağım Endüstri 4.0'ı derken geç mi? Türkiye Endüstri kaçta? 2 ile 3'ün arasındaymış. TÜBİTAK öyle demiş ama aslında gerçekten söyleyeyim 3'te yakınlardayız. Ama biz zaten böyle 3'e atlar 6'ya geçeriz, yani öne geçeriz, merak etmeyin, gönlünüz rahat olsun. Peki nedir Endüstri 5.0? Neden aslında Endüstri 5.0 değil de Shinzo Abe Japonya Başbakanı tarafından Toplum 5.0 diye ortaya atıldı? Öğrenelim. Bir kere Endüstri 1, 2, 3, 4, 5 nedir? Onları size hızlıca anlatayım. Endüstri 1.0 1695'e gidiyorsun. İlk buharlı makineye, Worcester makinesi. Buharın gücü o kadar kıymetliydi ki o eski filmlerde gördüğünüz buharlı nehir gemileri, işte tabii ki bunlar uluslararası ticaretlere, seyahatlere falan çok fazla belki cesaret edemediler ama ki nehirde kullanıyorlardı. Arabalara, ilk araba motorlarına falan heves verdi. Endüstri 1.0 attan inip buharlı herhangi bir şeye cesaret etmekti. Beygir gücü, hani değirmenler falan artık atla eşekle çalışmıyordu. Çalışmayacaktı. Ta ki Endüstri 2.0'a kadar, ama şu an Endüstri 1.0'ı şey düşünün, 1700'ler. Tam etkin olduğunu 1770-80 geçişi diyorlar ama aslında 100 yıl öncesinde başlamış adamlar. Adamlar başlamış. Endüstri 2.0 nedir peki? Endüstri 2.0, şimdi 1.0'da bayağı bir makine mantığı çıkmış artık, dişli çarklar, sistemler öbürüne aksın. Sadece palanga malanga değil. Endüstri 2.0 işin, bu makineler güzel çalışıyor, hoş da halen insanlar da işin içinde ama biraz daha hızlı çalışabilir miyiz? Henry Ford diyor ki ben araba üretimini bir bant haline getireceğim ve seri üretimi icat edeceğim. İhtiyaca yönelik iş yapmayacağım. Ben yapayım, onlar paşa paşa alsın. Ki günümüzün tüketim toplumunun felsefesidir. Yap iPhone'u, daya, alırlar. Adama göre iPhone yapma. Rengiyle, kapağıyla, bilmem nesiyle oynama. Sen yap, onlar alır mantığı. Ama tuttu. Seri üretim, ki 1903'ten bahsediyoruz Henry Ford'un bu bulduğu şeye. Seri üretim mantalitesi kurtardı. Neyi? Dünya Savaşı buhranına girecek ki 1900'lerde başlıyor, 40'ların sonuna kadar gidiyor. Dünya sanayisini kurtarıyor ama bu kadar mı? Yetmiyor. Endüstri 3.0'a geliyor. Nedir Endüstri 3.0? Tam bizim olduğumuz yer. Yani aslında 1976 Apple 1 çıkmış. Yani bu iPhone'ların falan dedesi, dedesinin dedesi, babaannesi. Ama 5 sene öncesinde bir bilgisayar daha var, Altair. Yani bilgisayar var, kompütür çağı. 1971-76 diyorum. Bak, bizde bilgisayar çağı ne zaman başladı biliyor musunuz? 1995-2000'ler. Ama adamlar bilgisayar alıp evde Atari oynamamış, FIFA oynamamış, PES oynamamış. Adamlar bunu fabrikaya entegre etmiş. CNC, bilgisayar kontrollü, NC ve CNC, ki PLC de var işin içinde, çok karıştırmayacağım. Bir fabrika sistemi kurmuş. Yazılım, bilgisayar, makineler birleştirmiş ve muhteşem artık bir imalat sistemine çıkmış. Hatayı azaltmış. Ki aynı zamanda biz gidip de Japonya'ya falan bakarsak orada da bir kaizenler, maizenler çıkıyor. Hatayı 6 sigmalar başlıyor. 5 sigma gerçi de. En az hataya ulaşmak yani. 6 sigmanın videosu var. Yapay zekanın videosu var. Nesnelerin internetinin videosu bu kanalda var. Hepsi de açıklama bölümünde var. Lütfen hepsine bir bakın konuyu tam anlamak için. Ama Japonlar burada ilk selektörü çakıyor. Diyor ki ben de diyor dünyada yer alayım ne olur falan diyor. Ama unutmayın ki bu Japonların şöyle bir dönemi. Japonya'ya özel bir video çekeceğim bu hafta. Japonlar 1940'lara kadar bu 2. Dünya Savaşı'nda Little Boy ve Big Fat, yani küçük çocuk ve büyük şişman tombik atom bombaları yiyene kadar Nagasaki ve Hiroşima'ya, Amerika'ya karşı kafa tutuyorlardı. Biz kendimize yetiyoruz diye. Ama Japonların o dönemi Toshiba gibi aile holdingi, yani aile markalarıyla gidiyor. Bizde Koç Sabancı gibi. Kurumsallaşmayı daha yapamamışlar. Ama ne zaman ki Amerika soykırımını yapıyor ve binlerce insanı öldürüyor atom bombasıyla, Japonya diyor ki tamam diyor, benim savunma sistemlerimi sen hallet, ben senin sömürgen olayım. Ama diyor Japonlar herkesten akıllı. Ben diyor bir gün geleceğim diyor, bütün dünyayı öpeceğim diyor. Ama o dediğini Amerika'ya
ve dünyanın geri kalanı Avrupa'ya mühendislerini yollayarak yapıyor. Japonya bu mühendisleri yolluyor ya. 10-15 yıl içerisinde geri toplayıp endüstrisini, otomotiv sanayisini ve işlemci bilgisayar sanayisini ayağa kaldırıyor. Biz ne yapıyoruz bu dönemler? 70'ler, 80'ler enfes şeyler yapıyoruz. Almanya'ya işçi yolluyoruz. Ve işçilerin gelirken getirdiği tek şey maaşlarını Almanya'ya bırakarak Mercedes. Yani Almanya diyor ki dur diyor maaşı Türkiye'ye götürme. Ben sana ucuza Mercedes vereceğim. Sarı Mercedes. Ha Türkiye burada durdu. Yani CNC bizde bilgisayar kontrollü imalat halen bir mucize. Dur mühendissin, mühendis değilsin diye videoyu terk etme. Bu videonun konusu toplum mühendisliği zaten. Dolayısıyla anlıyorsanız Endüstri 2.0 ve 3.0'a Amerika çok parmak attı. Yani Amerika'nın önderliği var. Ama biraz Almanlar da biraz karışıyor hafiften. Ama Endüstri 4.0 Almanların icadıydı. Almanlar çok sıkı bastırdı. Dedi ki artık Endüstri 4.0 var. Endüstri 4.0 neydi biliyor musunuz? 2010-2011 geçişinde duyurulan bir şey. Artık imalat yaparken fabrikalar birbiriyle bağlansın. Markalar gerçekten rakip olmasın. Samsung gidip Apple'dan işlemci alsın. Apple gidip Samsung'dan bilmem ne alsın. Rekabete gerek yok. Biz tüketiciye beraber satalım. Bugünün teknolojisini hemen satma. Çıkar, bekle eskiyi sat, bitir ondan sonra sür. Ve dünya tüketim toplumu Endüstri 4.0'la nesnelerin internetini getirdi. Data toplamaya başladı müşteriden. Müşteri neyle ne alıyor, gofretle çikolatayı ne zaman alıyor, cep telefonu bilgi vermeye başladı ve bu kanalda yine videosu olan Big Data, büyük veri çıktı ortaya. Tüm bunlar o kadar akıllı bir tüketim sistemi yarattı ki insanlar almaya başladı. Bu da 4. sanayi devrimidir. Neden? Çünkü şimdi alışveriş yapıyorsun, buzdolabı alıyorsun. Buzdolabı bozulduğu zaman ki bizde henüz yeni başlıyor. Bozulduğu zaman ya da içinden bir şey eksildiği zaman servise haber veriyor. Markete online sipariş yolluyor falan filan. Buzdolabı dünyayla konuşuyor. Seni sallamıyor. Bırak diyor. Ben gofretini hallederim sütünü mütünü. Bu bozulma, ömür, kullanım amacı, hangi rafların daha çok doldu bu dataların hepsi fabrikaya da gidiyor. PLM, Product Lifecycle Management. Yani bir ürün fabrikadan çıktıktan sonra da imalatına geri besleme yapıyor. Diyor ki 3. raf çok sık sipariş edilen bir şey kırıldığı zaman. Bu kırılan bölüm için diyor artık daha sağlam mal üret. Ama diyor yan buzluk kısmı ömür boyu dayanıyor. Demek ki buna malzeme israf ediyor olabilirsin. Bu kadar basit mi? Değil ama Endüstri 4.0 hem nesneler daha iyi satılmaya başladı hem de imalat müşteriye göre yöneldi. Burada bir sürü şey çıktı. 6. sigma seviyesi çıktı. Uzak doğuya bakarsa o kaizenler falan çıktı. Ama en güzel çıkan şey neydi biliyor musunuz? Sıfır stok. Aslında tam zamanlı üretim, toplam kalite yönetim bunlardan da bahsetmek lazım. Boş ver, sıfır stok. Tabii sıfır stok bir mucizedir. Yani hiç stoğa mal bırakmayacaksın. Tam müşterinin istediği aylarda, istediği zaman dilimlerinde malı üreteceksin. İstediği çeşitlerde. Yani ben iPhone'dan 55 renk yapsam millet beğenmezse ne olacak? Ama ben 5 renk çıkartırım. 6 ay sonra bir tane de kırmızı iPhone çıkartırım. Oh mis 6 rengi çıtır çıtır eritirim. Üstelik kırmızısını daha pahalı çıkartırım. Ama bu kadar basit değil tabii. Endüstri 4.0 artık makinenin, yapay zekanın, akıllı şeylerin birleşmeye başladığı dönemdi. Ki halen bitmedi. Yani şeye bakıyoruz Almanya'ya diyor ki ben 2025'te falan ancak tam oturtturacağım Endüstri 4.0'ı. 5.0'a nereden geldik diyeceksiniz sabredin. Endüstri 4.0'ın içerisinde televizyonların çok akıllı olması, bütün fabrikaların otomasyona dönmesi, kaynakların hatasız yapılması, 7/24 çalışması var fabrikanın. Bir fabrika 7 gün 24 saat çalışıyor ve hata yapmıyor, yorulmuyor. Tabii insanlara ihtiyaç azalıyor. Bu işsizliği getirir mi? Endüstri 5.0'ı öne süren Japonya Başbakanı diyor ki aslında diyor Endüstri 5.0 bile yani yapay zeka devreye girdiğinde bile işsizlik olmaz. Neden işsizlik olmaz? Çünkü diyor biz zaten montaj hatlarında falan daha yaşça ilerlemiş insanları çalıştırıyoruz. Bunlar diyor başka iş yapabilirler. Biz diyor insan dikkatinin gerektiği alanlarda insanları bırakacağız. Değil. Endüstri 4.0'da bile insan dikkati isteyen işleri asıl robotlara yaptırıyorlar. Nerede olay değişiyor? Bazı meslekler asla Endüstri 4.0'a yenilmeyecek. Yani mesela tıp, hukuk ama diyeceksiniz ki bu endüstri mi? Endüstri, industry. İngilizcesine baktığınız zaman bir endüstri mühendisinin ne yaptığını bilirsiniz. Türkiye'de bir endüstri mühendisi az iş yapıyor. Az sorumluluk yükleniyor.
Endüstri mühendisleri kızmasın. Mesleği diyorum. Peki toparlayalım. Endüstri 5.0 ne? Endüstri 5.0 şu. Endüstri 5.0 diyor ki aslında biz toplum 5.0'ız. Artık iş endüstri değil. Çünkü işin içerisinde yapay zeka falan filan var. Yaya geçitleri, insanların trafikte beklediği süreler, ışıkların yanması, sönmesi, bunları zaten yönetiyorsunuz. Ama insanlar neyi sever, ne görmek ister, evlerin manzarasını nasıl akıllıca değiştiririz, televizyonu hiç üretmeden insanların gözüne nasıl televizyon koyabiliriz, o televizyondaki yapımları seçim dönemlerine vesaireye göre, topluma göre nasıl yönlendiririz, bunların hepsi Endüstri 5.0'ın içerisinde. Çok mantıklı bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bununla ilgili bir TED konuşması var Banu Hanım'ın. Aşağıda linki var, görürsün. Diyorlar ki insan beynini diyor alıp yapay zekayla birleştirip mükemmel düşünceyi oluşturacağız. Burada şunu kabul ediyorlar. Yapay zeka insan sesini taklit edebilir ama akıllı insanı aldatamaz. Turing testlerimiz geçilmedi. Ama diyor biz birazcık da işin içerisine insan beyni takarsak, ama dövme olarak, ama implant olarak, ama vücudun içerisinde deri altına bir geçişle, belki USB ile daha önce konuşmuştuk, ama kablosuz iletişim, insanı buluta taşıyalım. Bak, Endüstri 4.0 zaten bulut tabanlı haberleşme üzerine. Neden? Çünkü Hindistan'daki fabrika projeyi yaparken tam karşıda Almanya'da gece olan yerde ya da Amerika'da gece olan yerde işçiler çalışmıyor. Diyor ki çalıştırırız biz diyor Endüstri 4.0. Oradan oraya gece gelen projeyi oraya atarız. 5.0 diyor ki herkes fabrikalarda çalışmasın, boş ver. Biz hallederiz. Süper akıllı toplum. Hatalar olmasın, trafik kazaları bile olmasın. Şoförler arabayı sürmesin. Sıfır kaza, süper akıllı toplum. Araba öndeki arabayla zaten haberleşsin. Ben 100 metre sonra sağa geçeceğim. Sen bir yavaşlan ya da hızlan paşam, ben bir şerit değiştireyim. Sıfır kaza, sıfır hata. Bak 6 sigmanın üstü 7. sigma Endüstri 5.0'da geliyor. Sıfır hata. Sigma seviyelerine bakarsanız bu kanalda videosu var yine. Hepsini anlattık çok şükür. Ama biz eğer ki Endüstri 5.0'a doğru hazırlanırsak, dünyayı kastediyorum ha. Biz dediğim Türkiye değil. Çünkü Türkiye'de şey var hani 3G, 4G, 4.5G, 5G atlayarak gidiyoruz. Acelemiz yok. Ama şimdi benim baktığım şey biz Endüstri 5.0'ı bırak 4.0'a bile girmedik. Yani Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketine bakıyorsun. Otomotiv sanayi, savunma sanayi. 4.0'la hiç alakamız yok. 4.0'a girebilmen için kendi yazılımını yazman lazım. Kendi bulut data koruma sistemini şifrelemen lazım. Bunlar bizde var mı? Biz kendi işletim sistemimizi ne kadar başarılı... Hocam Pardus. Neyine Pardus? Ne Pardus? Kaç tane eve sokabildin? Sadece iş sanayi hayatıyla mı oluyor bu? Ben bugün WhatsApp üzerinden haberleşiyorsam biz Endüstri 4.0'da değiliz. 4.0'ın tüketicisi olan Türkiye 5.0'ın da tüketicisi olmaz umarım. İnşallah. Ama unutmayın Endüstri 5.0, toplum 5.0 temel olarak şu anlama geliyor. Senin ne almak istediğine karar verilmesi. Yani ilgilenmen, yönlendirilmen, televizyonda o yayın içerisinde o çıkması bugün Google'un yaptığından daha ötesi. Aslında tam olarak bu anlama geliyor. Çünkü Endüstri 4.0 şunu yaptı. Sırasıyla gideyim öyle bitireyim. Endüstri 1.0 müşteriyle çok ilgilenmiyordu. Biz yapalım birisi alır diyordu. Endüstri 2.0 dedi ki daha çabuk yapalım daha çok alsınlar. 3.0 dedi ki ya çok da öyle üretmeye gerek yok. Biraz bilgisayar kontrolünde hataları azaltalım da uzun ömürlü alsınlar, kullansınlar. 4.0'a iş geldiği zaman dendi ki dur bakalım bir müşteri ne alıyor, niye alıyor, nasıl alıyor, nesnelerin interneti. Onlardan bir data toplayalım. Müşteri bugüne kadar bize bir şey anlatmıyordu. Biz onların bilinci dışında bir dinleyelim. Bilgisayarlarından, telefonlarından data alalım. Big data. 5.0 diyor ki Big Data'yı topluyoruz. Zaten istediğimiz her evi, her bilgisayarı, her cep telefonu artık takip ediyoruz. Madem öyle artık toplumu biraz sıraya sokalım ya. Herkes de Filipinlere tatile gitmesin. Birazcık da gidilmeyen yerleri de dengeleyelim. Herkes her ay tatile çıkmasın. İklimi dahi kontrol edelim. Ben abartıyor muyum? Şunu da bilelim ki Endüstri 5.0'ı çıkaran Japonya. Hangi Japonya biliyor musunuz? Amerika'nın ve Almanya'nın ve dünyanın sen şöyle kenarda dur biz şu atom bombasıyla seni oyalayalım dediği Japonya. Japonya diyor ki ben yeterince geliştim. Kendi içimdeki bütün kafelerde, bütün otellerde artık robotları çalıştıracağım. Size de bazı sürprizlerim var. Hayırlı olsun diyor. Tüketimi yöneten Amerika buna dayanabilir mi? iPhone'dan daha güzeli Japonya'dan çıkar mı sizin elinize vermek için? Bakalım.
Sizce Türkiye dünya teknolojisinin neresinde?